Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü videomuzda sizlere Goldman Sachs'tan bahsedeceğiz. Goldman Sachs'ın dolarla ilgili ilginç tahmini, ardından da enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyon verileriyle ilgili ilginç bir video olacak. Videomuz içerisinde doları yorumlayacağız, altını yorumlayacağız, gram altını yorumlayacağız, euro Türk lirasını yorumlayacağız, sterlini yorumlayacağız, borsayı yorumlayacağız ve kripto paraları bu video içerisinde gene sizler için yorumlamaya çalışacağım. Öncelikle dolar endeksiyle başlayalım. Bakalım dolar endeksindeki son durum ne şekilde? Hemen bunu değerlendirmeye çalışalım. Dolar endeksinde öncelikle taban fiyatına baktığımız zaman arkadaşlar ve yukarıdaki taban fiyatına baktığımız zaman iki fiyat arasındaki aralık bizler için önemli olacak. Buradaki aralık neden önemli olacak arkadaşlar? Çünkü dolar endeksinde bakın şuradaki seviyenin yukarı yönlü kırılması 105.40 seviyesi. Buranın yukarıya yönlü kırılması demek sevgili dostlarım. Dolar endeksinde yukarı yönlü tekrardan 110 puan civarına doğru buradaki hareketin yukarıya devam etmesini bekleyebiliriz. Fakat bunun için 105.40 seviyesi dolar endeksinde gerçekten önemli bir seviye olacak. Dolarla alakalı olarak bu dolar endeksi tarafını takip etmeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Hemen dolar Türk lirası tarafına geçtiğimiz zaman dolar Türk lirasındaki hareketlerin bugün kapalı çarşı fiyatlarının da yukarıya çıktığını hep birlikte sizlerle takip ettik sevgili dostlarım. Şimdi dolarda bizler için bir destek bölgesi var. 20 lira 55 kuruş seviyesi önemli bir destek. Bu destek bir yerde not olarak dursun. Yukarıda da 21 lira 73 kuruş seviyesinden geçen alan bizler için önemli olacak. Direnç bölgesi, bu iki aralığı birlikte takip edeceğiz arkadaşlar. Özellikle 20.55 desteği üzerinde kaldıkça hala 21 lira 73 kuruş seviyesine doğru buradaki hareketlerin devam etmesi yönündeki beklentilerimiz var. Goldman Sachs'ın yapmış olduğu tahmine hemen değinelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Goldman Sachs biliyorsunuz arkadaşlar daha önce 22 TL olan dolar Türk lirası tarafındaki tahminini tam 28 Türk lirasına kadar çıkarmış durumda. Hatta Goldman Sachs bu sefer arkadaşlar tarih bile verdi. Goldman Sachs'ın vermiş olduğu tarihe göre 12 aylık zaman zarfı içerisinde dolar Türk lirasının 28 Türk lirası civarına doğru gideceği yönünde tahmin var. Ve ilk 3 aylık dönem içerisinde de arkadaşlar Goldman Sachs dolar Türk lirasının 23 liralar civarını göreceğini düşünen yeni açıklamasında bulundu. Bu arada enflasyon verilerimiz açıklandı. Enflasyon verilerini hep birlikte takip ettik. Enflasyon arkadaşlar 2022'nin 12. ayından itibaren devamlı düşüşteymiş. Şimdi son verilere göre yıllık bazda enflasyona baktığımız zaman da %40 civarlarında bir enflasyon görülmüş. İnandık mı? Mecburen inanmak zorunda kalıyoruz arkadaşlar. Çünkü hepimiz bir gerçek var arkadaşlar. Ev kiralarına baktığınız zaman ev kiralarında %400, %500'ler civarında bir artış yaşadık. Araba piyasasına baktığımız zaman orada da gene %200, %300 hatta %400'lere varan ikinci el, birinci el araçlar olsun. Yukarı yönlü fiyatlamaları hep birlikte takip ettik. Ev fiyatlarında da keza aynı şekilde yukarı yönlü hareketlenmeleri devam ettik. Hatta son seçim sonrası bile arkadaşlar dolar kurunun baskılandığı dönemde bile market, pazar fiyatlarını sizlerle birlikte takip ettik. Son artık sigara zamlarını da gene takip ediyoruz arkadaşlar. Sigaralara da kallavi şekilde bir zam gelmiş oldu. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman 2022'nin 12. ayından beri enflasyon düşüyormuş. Fakat nasıl düşüyor bu enflasyon? Bunu da bir sormak lazım arkadaşlar. Hiçbirimizin cebine yansıyan bu enflasyon düşüşüyle ilgili ben bir görüntü piyasalarda göremiyorum. Maalesef kimse kusura bakmasın. Bu düşen ben hala da hiçbir şey görmüş değilim. Çünkü böyle bir düşüş olsa ceplerde bir rahatlama dönemi içerisine girmemiz lazım. Çünkü asgari ücret ve emeklilere yapılan zammı biliyoruz. Bu zamlarla birlikte cebimize giren para miktarı artmasına rağmen pazara, markete gittiğimiz zaman bu para miktarının ne kadar yetersiz kaldığını görüyoruz. Madem enflasyonda ve fiyatlarda böyle bir düşüş var ise biz bunu niçin cebimizde ve harcadığımız para miktarında göremiyoruz? Bunu da enflasyonu çıkartan arkadaşlara gerçekten sormak isterim. Sizler de bu konuda düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak yazarsanız bunlar gerekli yerlere zaten gidiyordur sevgili dostlarım. Fakat ben düşen gerçekten hiçbir şey görmüş değilim. Göreniniz varsa da bu videonun altına mutlaka belirtmeli diye düşünüyorum. İnsanın aklına birçok soru geliyor. Önümüz emekli ve asgari ücretli. Zaten biliyorsunuz arkadaşlar hayat standartlarının bile altında maaş alan insanlara yapılacak 3 kuruş zam için böyle bir duruma gidiliyorsa gerçekten çok kötü. Bu gene piyasalarda bir sarsıntı yapar. Sayın Mehmet Şimşek'in dediği gibi gerçekçi politikalara bir an önce dönmeliyiz arkadaşlar. Bu türden gerçekçi olmayan politikalar gerçekten komik duruyor. Hiç kimseye de inandırıcı gelmiyor maalesef. O yüzden dolar kurunda da zaten bugün yukarı yönlü hareketler izledik. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle piyasalarda bir iyimserlik havasının yaşanacağını zaten hep birlikte düşünüyorduk. Bu iyimserlik hava borsa tarafında
yaşanmaya başlandı. Yukarı yönlü hareketleri hisse bazlı olarak görmeye başladık. Borsa tarafında birazdan tekrardan değiniriz. Genel anlamda gene baktığımız zaman altının ons tarafında ABD borç krizinin aşılmasıyla birlikte de ufak aşağı yönlü hareketlenmeler izleyeceğimizi söylemiştim. Ve dediğim gibi orada da verdiğim rakamlar civarına doğru hareketler görmeye başladık. Mehmet Şimşek'in bir an önce ortodoks politikalarına dönmesi gerçekten çok önemli. Yapmış olduğu açıklamalar çok önemli. Tabii bunu yaparken arkadaşlar cari açık dengesiyle birlikte dolar kurunda niye aşağı yönlü hareketler görmüyoruz şeklinde sorularınız olabilir. Şimdi dolar kurunda hükümetin ve Mehmet Şimşek'in arkadaşlar cari açık dengesini koruyabilmek için bir rakam mutlaka vardır. Şimdi o rakam kaçlardan geçiyor? Bunu gerçekten bilmek zor. Fakat ilk etapta cari açıkla mücadele şeklinde bir sinyal Mehmet Şimşek tarafından aldığımıza göre Mehmet Şimşek belli bir miktara kadar doların yükselmesine kademeli bir şekilde izin verecektir diye ben düşünüyorum. Ne zaman ki arkadaşlar ithal malların daha pahalı olduğu, ihracatçının ithal mallarla daha rekabetçi bir durumda yarışabildiği bir zaman zarfı içerisine girersek o zaman anlayacağız ki dolar kurunda aşağı yönlü bir düzeltme hareketleri içerisinde beklentiye girebiliriz. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman böyle bir sinyal henüz piyasalarda gözükmüyor. Zaten Sayın Mehmet Şimşek de daha yeni görevine başladı. Bakalım bu görevin ilerleyen günlerde yansıması nasıl olacak? Enflasyon ve faiz sarmalı içerisindeki orta yollu kendi ekonomi politikası içerisindeki duruma Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan nasıl hamleler gelecek veya tamamen serbest bırakılacak mı ekonominin patronuna bu türden işler? Bunlar gerçekten çok önemli. Önümüzdeki süreç içerisinde bu durumları mutlaka sizlerle birlikte takip edeceğiz, takip etmeye çalışacağız. Bununla ilgili son dakika haberlerini de mutlaka izlememiz lazım. Şimdilik 20.55 üzerinde dolar TL kurunda yukarı yönlü hareket 21.73. Onun üzerinde de arkadaşlar 22.97 yani 23 lira seviyesinde bulunan iki direnci mevcut. Goldman Sachs'ın yapmış olduğu tahminde 3 aylık zaman içerisinde 23 direncine doğru dolar TL kurunun gideceği yönündeki beklentisi mevcut. Ben de 19.50 biliyorsunuz benim için standart bir bölge. Bu bölge üzerindeki kalışlar tabii ki inişli çıkışlı bir şekilde dolar TL kurunda tekrardan yukarı yönlü 23 TL'ler civarına doğru bu hareketin devam etmesini getirebilir. İlk artık Merkez Bankası faiz kararları önemli olacak. Tabii bunları da takip edeceğiz. Bakalım buradan bir faiz yükseltme yönünde bir politika görebileceğiz mi? Nasıl mı yoksa faizin mi kazanabileceği bir dönem içerisindeyiz. Hep birlikte sizlerle birlikte bunu izleyip göreceğiz, deneyim edineceğiz. Evet, altın tarafına baktığımız zaman özellikle ons altın tarafında aşağı yönlü zaten beklentilerim vardı. Şu an itibariyle de 1936 dolarlar civarında bir ons altın sizlerle birlikte izliyoruz. Yukarıda 1941 benim için önemli bir destek. O desteğin altına sarkmalarda 1920 dolar seviyesindeki destek gerçekten çok önemli bir destek. Yukarıda 1941 desteği, onun altında 1920 dolar desteği. Bu destek neden önemli? Daha önce de bu grafik üzerinde belirtmiştim. Yükselen trendin geçtiği destek, bakın. Buradan devamlı yukarı yönlü bu trend üzerinden zaten bir tepki almış ons altın. Şimdi bu tepkinin alt tarafı 1920 dolardan geçiyor. Bu 1920 dolar kırılırsa buradaki hareket biraz daha hızlanabilir aşağı yönlü. Ama kırılmadığı sürece bu 1920 dolar seviyesi ons altın tarafında da bir dip seviye olarak kabul edilebilir. Buradan hareket şu şekilde tekrardan yukarı yönlü 2100 dolar seviyesine doğru ons altında yukarı yönlü yükselişi de devam ettirir sevgili dostlarım. Bunun için de Fed'in faiz kararları önemli olacak. Fed faiz kararlarını sizlerle birlikte takip edeceğiz. Şimdi ons altın ve dolar incelemesi yaptıktan sonra tabii ikisinin birleşiminden meydana gelen gram altın önemli oluyor. Türkiye piyasalarında gram altın şeklinde bir altın var. Bu dünya piyasalarında her ne kadar da olmasa da orada ons bazında değerlendiriliyor. Gram altın tarafına baktığımız zaman kapalı çarşıda hala da 1340 liradan alıcı bulabilen bir gram altın. Bankalar arası piyasada şu an itibariyle 1328 Türk lirası civarında fiyatlanıyor. Burada hala da arkadaşlar gram altın tarafına baktığımız zaman şunun bakın şuradaki alan kadar burada yukarı gitmesi yönünde bir beklenti hala da mevcut. Orada da 1407 Türk lirası civarına doğru gram altında eğer ki dediğimiz gibi ons altın tarafında 1920 dolarlar seviyesi bir dip olarak aşağı yönlü kırılmaz. Buralarda tutunabilir ise ons altın. Doların da cari açık dengesinin kapatılması konusunda yukarı gidişine biraz daha izin verilir. 23-24 liralar civarına doğru bir yükseliş görebilirsek gram altında da hala da 1407 TL hedef bölgesi olarak takip edilmeli diye düşünüyorum. Aşağıda en kısa da takip edilecek destek bölgesi olarak da şu an itibariyle 1290 TL civarından geçen şuradaki bir EMA desteği mevcut. Bu EMA desteği de önemli olacak. Onun altında da 1245 iki tane
önemli destek bölgesi var. Bu destekler üzerinde durdukça hala da bizler için 1407 TL civarlarındaki ana hedef bölgesi gram altın tarafında geçerliliğini koruyacak bölge olarak takip edilebilir sevgili dostlarım. Hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Avrupa bölgesinin özellikle arkadaşlar bakın son zamanlarda resesyona girme olayları, durgunluk yaşama sürecinin başlaması yönünde bazı sinyaller ve haberler gelmeye başladı. Buradaki durgunluk takip edilecek. Avrupa bölgesinde özellikle küçülme sürecinin bir dönem daha gerçekleşmesi durumunda Euro Türk Lirası'nda yani Avrupa bölgesinde arkadaşlar bir durgunluk, bir resesyon süreci yaşanabilir. Avrupa Merkez Bankası ECB faiz artışlarına devam edeceğini söyledi enflasyonda mücadele için. Bu da önemli bir etken. Tabii bizim tarafımızdan baktığımız zaman oradaki bir durgunluğun veya resesyon sürecinin bize yansıması maalesef ki daha kötü olacaktır. Bu durumda Euro'da hala da yukarı yönlü hareketler daha da sertleşebilir. Euro'da hala 21 lira 16 kuruş seviyesi önemli bir destek. Burası haftalık bir destek. Bunun üzerinde kalındıkça hala da Euro'da 30 TL civarına doğru hareket beklentisi geçerliliğini koruyor arkadaşlar. Çünkü 21.16 haftalık desteğinin üzerinde kaldıkça bunun yukarı yönlü bir geçerliliği hala da mevcut. Aylık olarak da şurada bir 23 lira 13 kuruş seviyesinde bir direnç mevcut. Zaten aylıkta bu 23 lira 13 kuruş üzerinde Euro'da kapanışlar görebilirsek maalesef ki bu hareketler daha sert bir şekilde Euro'nun hatta 40 liralar civarına doğru yükselişini de destekleyebilir. O yüzden Euro'daki önemli seviyeler, bölgeler dikkatli takip edilmeli. Şimdi 22.80 bölgesinde bir direnci var. Hemen direnç bölgelerini belirleyelim. 22.80 direnci var. Band aralığı olarak 22.80 ne dedik? Haftalıkta 21.16 bantları arasında bir Euro Türk Lirası. Yukarıda 23 lira haftalıkta takip edilecek bir direnç. 23 lira 13 kuruş seviyesi. Burası aşılırsa zaten 26 TL civarındaki bu bant aralığına aylık kapanışlardan sonra yürüyecek bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte izleriz. Sterlin Türk Lirası'na baktığımız zaman sterlinde özellikle arkadaşlar orada da bir Avrupa Birliği ile birlikte bir durgunluk, bir resesyon sürecinin yaşanması yönünde beklentiler var. Burada da dikkatli olmakta fayda var. Sterlinde zaten 26 liraların üzerinde bir fiyatlama sizlerle birlikte görüyoruz. Bu fiyatları ben verdiğim zaman birçok arkadaşın tepkisini almıştık. O zamanlar biliyorsunuz sterlinde fiyatlamalar 12 lira 13 lira civarlarındaydı. Ama şu an itibariyle baktığımız zaman 26 liraları gerçekten görmüş bir sterlin. Sterlindeki hedefimiz neydi? 34 lira seviyesine kadar sterlinde bu yükselişlerin devam edeceği yönünde. Haftalıkta desteğin üzerinde kalmış 24 lira 60 kuruş desteğinin üzerinde kalmış bir sterlin. Buradaki aralığı 26.50 aralığıdır arkadaşlar. Bakın bunlar kuvvetli destek ve direnç bölgeleri. Buralara çarpıp tekrardan dalgalanabilir olur seviyeleridir. O yüzden 24 lira 60 kuruş alttaki kuvvetli desteği, yukarıdaki kuvvetli direnç bölgesi de 26 lira 50 kuruş seviyelerinde bulunan bir sterlin. 24 lira 60 kuruş seviyesi üzerinde haftalık kapanışlar devam ettiği sürece de 34 liralar civarına doğru buradaki ana hedef bölgesi hala da geçerliliğini korur sevgili dostlarım. Aşağıda 24.60 desteği kırılmadığı sürece. Hemen Bitcoin tarafına geçelim. BTC USD'den sonra da borsaya bakacağız. Bitcoin tarafındaki hareketlere baktığımız zaman 26.500 desteği Bitcoin'de hala önemli bir destek. Bu destek takip edilecek. Teknik grafik ve analiz üzerinde baktığımız zaman şuradaki hareketlik kısım bizim için önemli. Bu alanı sizlerle birlikte takip ediyoruz. Bakın şurada alan içerisindeki aşırılık yukarı yönlü kırıldığı zaman şimdilik onu bekliyoruz. Eğer ki o da geçen 27.000 dolar bölgesi, bakın o 27.000 dolar bölgesi tam olarak alalım orayı bir saniye arkadaşlar. Bakın şuradan yukarıdan geçen sarı çizginin bulunduğu, kırmızı çizginin bulunduğu alanla sarı çizginin bulunduğu alan. 27.800 dolar, 28.000 dolar diyelim. Tekrardan 28.000 dolar seviyesi üzerine atıp burada kalıcılık sağlayabilir ise şurada hemen bakın daha net bir şekilde Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için bir seviye vereceğim. O seviye gerçekten önemli olacak. Hemen şöyle aylık grafikte açayım ben size. Evet, burada belirlediğimiz seviyelerimiz var. Bu seviyelere göre bakın şurası tam şu 28.300, 28.500 dolar veya 28.000 de bizim için uygundur. 28.000'in üzerine attığı zaman ana hedef bölgesi şuradaki tam sarı çizginin üzerine doğru ilk etapta bir 35.000 dolar seviyesine doğru getirecektir. Benim hedefimse şurada 48.000, 52.000 dolar seviyesine doğru buradaki trendin yukarı yönlü kademeli bir şekilde Bitcoin'de hala daha yukarı yönlü gideceği yönündedir arkadaşlar. O yüzden hala şu Bitcoin'deki sarı bölgeye baktığınız zaman yukarı yönlü trendinin devam ettiği
Kısada 35 bin dolar hedefi, yukarıda 48 bin dolar ve 52 bin dolar seviyelerine doğru bu hareketliliğin aşırı bir yönde hareket etmesi beklenebilir. Hemen borsa tarafına da geçelim. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman özellikle 4832 puan seviyesi önemli bir seviye demiştim. Ve arkadaşlar gerçekten 4832 puan seviyesinin üzerinde hareketler gördük. Ve buradaki hareketin hızlanması bizim için 5148 puan ve onun üzerinde 5421 puan seviyesine doğru burada ilk direnç bölgesine kadar Borsa İstanbul'daki hareketleri yukarı yönlü taşır demiştik. Şimdi ons altının tarafının özellikle arkadaşlar ben düşüş yönlü hareketler göstereceğini daha Borsa İstanbul'daki yükseliş başlamadan önce söylemiştim. Ve buradaki arkadaşların borsa tarafına yönlenebileceği, çünkü kulis bilgileriyle Mehmet Şimşek'in seçilebilmesi, bu da uluslararası kredibilitesi yüksek olan bir bakan olduğu için arkadaşlar piyasalar tarafından olumlu karşılanabileceği yönünde size videolar yapmıştım. Eğer ki burada sizler de araştırıp bu konunun olabilirliğiyle ilgili kendi düşünceleriniz yönünde bir karar aldıysanız birçoğunuz ons altın tarafında bulunan arkadaşların birçoğu bu kısa vadeli yükseliş trendinden faydalanabilmişlerdir umarım. Burada BIST 100 üzerinde çok güzel kağıtlar da buldum. Bu kağıtları da size paylaşmıştım. Özellikle bu kağıtların arkadaşlar getirileri gerçekten çok yüksek oldu. Bu yükselişi BIST 100 üzerinde kısa vadeli değerlendirilebilen arkadaşların hepsine kazançları hayırlı uğurlu olsun. Peki şimdi borsada yönümüz ne olacak? Öncelikle aşmamız gereken 5420. Bakın şuradaki 5420 puan seviyesindeki direnç önemli olacak. Benim hedefim 6000 puana kadar buradaki yükselişin devam edeceği yönünde. Aşağıda zaten ne demiştik? 4800 puan seviyesi üzerinde kaldıkça bizim ilk etapta 5420 puan seviyesindeki dirence doğru Borsa İstanbul'daki hareketlerin devam edeceği ve buradan 6000 puan seviyelerine doğru Borsa İstanbul'da bu yükseliş hareketinin de devam edeceği yönündeki açıklamalarımız vardı. Ve şu an itibariyle baktığımız zaman 5330 puan seviyesine kadar yükselmiş bir Borsa İstanbul gördük. Borsa İstanbul'da olumlu seyrin ben devam edeceğini daha düşünüyorum. Kur korumalı TL mevduat hesabına bugün itibariyle baktığımız zaman arkadaşlar girişlerin de oldukça fazlalaştığı görülmekte. Bu kur korumalı TL mevduat hesabından arkadaşlar ben yatırımcıların bir şekilde Borsa İstanbul tarafına yönlendirileceği yönünde planlar yapılacağını düşünüyorum. Yani oradan çıkışların dolar ve altın tarafına geçmemesi için Borsa İstanbul'u cazip tutmaya çalışacaklardır. Çünkü Mehmet Şimşek önemli kurt bir ekonomist. Bunu mutlaka düşünüyordur. O yüzden de borsanın önümüzdeki günlerde daha da yükselişine devam edeceğini düşünüyorum. Burada Mehmet Şimşek'in yapması gereken en önemli politikalardan biri de doların belli bir seviyeye kadar yükselişiyle birlikte yabancı yatırımcıyı mutlaka piyasalara çekebilmesi şart arkadaşlar. Goldman Sachs bile ortodoks politikalarına Mehmet Şimşek'in devam edeceği yönündeki inancını bildirmiş. Tabii onlar da dolar kurundaki 28 liralık fiyatı verirken de arkadaşlar boşuna bu fiyatı çıkarmamışlardır. Çünkü orada cari açık dengesinin kurulabilmesi, piyasaların reel kur seviyesine gelebilmesi için o seviyenin 28 liralarda çıpalanmasının uygun olabileceği ile ilgili ekonomistlerinin bir yorum yaptığını da ben düşünüyorum. Benim de düşüncem bu seviyelerdedir. Hatta ben biraz daha yüksek, benim düşüncelerim 30 liranın üzerinde bile bir dolar kurunu çekme ihtimali olabilir. 36 seviyelerine doğru bu dolar kurunda bir yukarı yönlü yükseliş göstertilebilir ve buradan geri çekilme şeklinde yapıp belli bir fiyat aralığında dolar kurunu sabit tutmayı başarabilir isek, bu arada yabancıların da borsaya girmesini ve yabancı yatırımcılarla birlikte yurt dışından kredili bir dolar bulma imkanımız olabilir ise yaz ayının gelmesiyle birlikte turizm sezonu da açılacak. Turizm sezonundan gelecek dolarlarla birlikte Türkiye ekonomisinin daha da net bir şekilde rahatlayabileceğini düşünüyorum. Allah herkesin cebindeki parayla mutlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kimseyi açlık sınırının altında bırakmasın diyerekten videomu burada sonlandırmak istiyorum. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.